Merhaba, bugün Dubai'de yatırım konusunda iş insanı ve danışman Ayhan Yalçıntaş ile birlikteyiz. Dubai'de iş kurmak isteyen, Dubai'ye işini taşımak isteyenler nelere dikkat etmeli, sık yapılan hatalar nedir? Bu konuda bilinmesi gereken önemli şeyleri bu videoda konuşacağız. Ayhan hoş geldin. Hoş Eee, bulduk Tunç, merhabalar. Merhaba Ayhan. Şimdi ilk olarak ben şunu sormak istiyorum. Mevcut işleri Dubai'ye getirmek konusunda nelere dikkat edilmesi gerekiyor veya Dubai'de sıfırdan iş kurmak isteniyorsa nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bunlardan başlayalım. Mesela mevcut işini bir imalatçının ya da bir ticaret yapan birinin Dubai'ye getirmesi durumunda nelere dikkat etmesi gerekiyor? Tabii ki, buraya gelirken Türkiye'den yatırımcıların kafalarında birkaç tane ana konu başlığı oluyor. İşlerin büyütülmesi, marka bilinirliğinin arttırılması, yeni pazarlara ulaşmak. Bir taraftan tabii ki dünyanın her yerinde Dubai'ye kıyasla daha fazla vergi oranları var. Finans kaynaklarına erişim ve tabii ki burada kazanılacak olan paraların burada nasıl değerlendirileceği konuları ön plana çıkıyor. Dikkat edilmesi gereken konular buraya gelirken sektörlere ve konuya hakim insanlarla konuşulması gerektiğini düşünüyorum ben. Çok sıklıkla gördüğüm, "Biz Dubai'ye geldik, birkaç gün gezdik ve ne olduğunu anladık." şeklinde yaklaşımlar oluyor. Tabii ki çok güzel bir şey ve herkes tabii ki buyursun gelsin ama ve lakin, birkaç gün burada kalıp da etrafta böyle alışveriş merkezleriyle birkaç, işte, böyle iş merkezini dolaşmak ya da 1-2 kişiyle görüşmek tam anlamıyla burayı anlatmayabilir. Onu söylemek isterim. Şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. Bir serbest bölge var orada. Bir serbest bölgede şirket kurulabiliyor. Bir de Dubai'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir şey satmak istersen ayrı bir yerde şirketi kurman gerekiyor. İşte bu ikisinin arasındaki farkı bir açıklayabilir misin? Tabii ki. Serbest bölgeler aslında doğaları itibariyle ülke dışına satış yapmak için, ürün ve servis vermek için kurulu yapılar, legal yapılar. Anakarada eğer lokaldeki insanlara B2C İngilizce tabiri, bireylere bir hizmet ya da ürün verilecekse ki örnekler işte bir restoran, dişçi, kuyumcu bunların anakarada kurulması gerekiyor. Diğer bir bakış açısıyla eğer biz burada önemli kurumlarla iş yapmak istiyorsak yine anakara şirketleri prestij itibarıyla serbest bölge şirketlerine oranla daha muteber, görülüyor ama diğer konularda vergi konusunda ya da diğer regülasyon konularında aslında aralarında çok büyük farklar yok. Arap Emirlikleri özelinde konuşuyorum tabii. Serbest bölgede kurulduğu zaman belki benzer şey mi oluyor ya da lisanslama ücretleri mi daha farklı oluyor? Serbest bölge şirketleri hayatları boyunca sanal ofis ile ilerleyebiliyorlar. Anakara şirket kurulumlarında genellikle ilk sene yine sanal ofis ile geçmek mümkün olabilirken ikinci sene artık bir yapılacak faaliyet alanı ile ilgili bir iş yeri, depo, benzeri bir fiziksel alan olması gerekiyor. Bunu da nasıl ekosistem talep ediyor? Açılmış olan banka hesabının devamı ile ilgili. Ya da gerçekten burada işte bir otomobil satacaksanız, bir galerinizin olması gerekiyor ya da, işte, burada retail ürün satacaksanız bir deponuzun olması gerekiyor. Gıda ürünleri satacaksanız birileriyle çalışmanız gerekiyor. Bu gibi gereksinimler çıkıyor ama yapacağınız iş tamamıyla bir danışmanlıksa söz gelimi, bu serbest bölgede kurulacak olan bir yapıdan olabiliyor ya da böyle bir yazılım işleriniz varsa bu serbest bölgeden yapılabiliyor örnek olarak. Peki, orada çok da doymuş bir piyasa var. Değişik ülkelerden insanlar geldi. Hemen her sektörden insan var yani. Fazla kimsenin el atmadığı, ihtiyaç olan sektörler ya da konular var mıdır hâlâ da? Çok güzel bir noktaya değindin. Dubai'nin tabii imajı, bütün dünyadaki mevcut konjonktür ve Dubai'nin imajı ve gerçekleri biraz konuşmak gerekiyor. Katılıyorum sana. Aslında ürün ve servis olarak baktığımız zaman şu an, Dubai'nin hiç bilmediği, tanımadığı, dünyada olup da Dubai'de olmayan bir şey yok. Tersine Dubai'de olup da belki dünyada daha az olan konular var. Özellikle, sosyal medyada servis veren insanlar nüfusa göre burada oldukça yoğun. Ama ve lakin şunu söyleyebiliriz, kalite olarak bakıldığı zaman ya da burada segmentasyon olarak bakıldığı zaman Dubai'den dünyanın her yerine hitap etmek mümkün. Asya dünyasına, Afrika'ya, Türkiye'ye hitap etmek mümkün. Buralarda kaliteli
ürün ve servis hâlâ kendine yer bulabiliyor. Yani söz gelimi bir Türk restoranı 10 sene öncesine kadar kıyasla burada çok daha fazla Türk restoranı varken şu an doğru işler yapıldığı zaman hâlâ tabii ki fırsatlar var. Peki sektör özelinde konuşacak olursak senin de deneyimlerine dayanarak hangi sektörlerde durum nasıl? Mesela bir tekstilci, bir tekstil ürünleri satan birisi gelecek olsa orada şansı nedir, nelere dikkat etmesi gerekir veya diğer sektörler için neler söyleyeceksin? Başlangıç olarak şunu söylemek isterim, bir yöntemle ilgili konuşmak isterim. Çok sıklıkla karşılaşıyoruz, yardımcı olmak istiyoruz ama ve lakin işe yaramayan yöntemler var. Mesela ben Türkiye'deyim, çok güzel ürünüm var, servisim var. Ben bunu Körfez'de satmak istiyorum. Buyurun işte benim kataloğum, söyleyin bana bu orada olur mu? Bu mesela tekstilde, mobilyada bunları olur ya da olmaz demek kolay değil. Burada fuarlar var mesela. Yani Türkiye'den üreticilerin ya da marka sahiplerinin en azından buraya bir gelip ilgili fuarlarda belki bir ürünlerini, servislerini, buraya bir sunup insanların tepkisini ölçmüş olmaları gerekiyor. Çoğu zaman bu IT tarafı için, teknoloji için de geçerli. Burada legal bir yapı oluşturulup ürün ve servislerin buradaki şirket yapısı üzerinden sunulması gerekiyor ki satın alan kişiler, kurumlar bir destek ihtiyaçları olduğu zaman buradaki kurumla kendilerine muhatap bulabilsinler. Dolayısıyla şunu söylemek belki uygun olur. Mesela tekstilde buranın kendine has beklentisi ya çok bilinen, dünyaca bilinen marka olması ya da çok rekabetçi fiyatta satılabiliyor olması. Ve bu Türkiye için son dönemde zorluk arz etmeye başladı maalesef. Gıdada bence hâlâ gidilecek yol var. Burada birçok Türk ürünü var ve tabii ki beğeni topluyor. Dolayısıyla daha fazla Türk ürünü getirebilir. Türkiye'den sıklıkla burada gayrimenkul piyasasına girmek isteyen, işte müteahhitlik yapmak isteyen orta ve büyük ölçekli yatırımcılar, şirketler oluyor. Burada fırsat mevcut. Yapay zekâ ve, işte, algoritma bazlı öğrenim konusunda projeleri geliştirmiş olan Türkiye'den dostlarımız oluyor. Onlara da şunu söyleyebilirim, bir amaca hizmet eden, bir sorunu çözen uygulamalar burada rağbet görecektir. Hangi sektörleri daha avantajlı görüyorsun sen orada iş yapmak için? Benim görebildiğim ve aslında buranın da talep ettiği bir fintech diye tabir edilen, teknoloji ve finansın bir araya getirildiği konular mevcut. Mesela, işte, kripto tarafında Dubai dünyanın önde gelen bir merkezi olma çabasında. Burada ne olabiliyor? İşte, kripto cüzdancılar, ilginç bir konu olabilir. Son dönemde tokenization diye tabir edilen, yani bir varlığın küçük parçalara bölünerek token'lar üzerinden yatırımcılara sunulması konusu ön plana çıkmaya başladı. Bu şekilde iş modeli kurabilecek insanlar için ilginç olabilir. Tabii geleneksel iş konuları, yani gıda, restoran bunlar her zaman Türkiye'den gelecek olan insanlara açık. Gayrimenkul keza. Türkiye'deki gibi tabii burada böyle çok, binlerce, on binlerce müteahhit firma yok. Finansal gücü olan, organizasyonel yapı becerisi olan kurumlar için ben tavsiye ederim. Burada başarılı olacaklarına inanıyorum. Peki nelere dikkat etmeli bu yatırımcılar? Onlar konusunda da biraz Tabii ki. konuşalım. Aslında kimlerle konuşulduğu önemli. Demin biraz değindik. Çok sayıda şu an insan var, biraz da gürültü var. Yani konular olduğundan bazen daha parlak anlatılıyor. Buranın kendine has olan rekabet koşulları biraz göz ardı ediliyor. Regülasyonlar belki birazcık hallederiz, kervan yolda düzülür falan diye bakılıyor. Baştan planlama çok önemli. Bu vakit para kaybını önlemek açısından burada tecrübesi olan insanlarla konuşulması, sektör tecrübesi olan, regülasyon tecrübesi olan, iş kültürü konusunda, tecrübesi olan insanlarla bence yürünmesi, fikir alınması, belki de, ilk başta "Hayır, biz bu işi yapmayalım." denilip bir süre kenara durulması bile söz konusu olabilir. Peki, diyelim ki bütün bunları yaptık, karar verdik. Tamam dedik, biz geliyoruz Dubai'ye, bu işlere başlıyoruz. Bir şirketi kurmak, bir banka hesabı açmak, ondan sonra bir yer tutmak, başlamak için süre ne kadar oluyor? Bu süreç nasıl işliyor? Tabii ki, serbest bölge şirket kurulumları biraz daha bu anlamda kolay.
Yani yatırımcıların yurt dışında bu işlerin çoğunu yapabilmesi mümkün. Şirket kurulumu tamamlanıyor. Sorumlu direktör olacak yatırımcıların, ortakların oturum vizeleri almaları gerekiyor. O dönemde yaklaşık bir üçüncü haftada, dördüncü haftada buraya bir gelmeleri gerekiyor. Ondan sonra Emirates ID alınmasıyla beraber banka hesap süreci başlıyor. O 2-3 hafta sürebiliyor. Yani altıncı, yedinci haftada düğmeye bastıktan sonra burada serbest bölgeden bir fatura kesmek ve banka hesabına tahsilat yapmak mümkün olabiliyor. Ana şirket kurulumlarında tabii işin içerisinde bazen fiziksel lokasyon da söz konusu olduğu için biraz farklı süreçler var. Biraz daha uzun sürebilir. 3 ay kadar en azından sürebileceğini söyleyebilirim ama mesela bir dişçi muayenehanesi ya da bir restoran, onun 2-3 ay, işte, servisin verileceği yerin hazırlanması söz konusu olabilir. Onlar süreci zaman anlamında biraz uzatabilir ama tabii ki danışanlarımız o süreyi buraya gelip kendileri iş bağlantılarını kuvvetlendirmek, işte, fizibilitelerini biraz daha detaylandırmak, bizlerle çalışmak konusunda değerlendiriyorlar. Ne zaman gelinmesi daha faydalı senin için? Yani, benim hep duyduğum, "Aman yaz ayları çok sıcak oluyor, gelmeyin." Fakat yaz aylarında da gelirseniz bazı şeyleri belki biraz daha ucuza halledebiliyorsunuz deniyor. Son sözleri de alalım senden. Çok güzel bir tespit. Burada aslında yaz ayları dediğin gibi okullar kapalı olduğu için, aileler olmadığı için de bazı karar vericilerin tatilde olduğu dönem dönem süreç. Ama ve lakin aslında ciddi bir de fırsat. Dediğin gibi oteller çok daha ucuz oluyor. Normal sezondaki fiyatların 1/3'üne kadar indiği oluyor. Dolayısıyla ben eylül ayına bir hazırlık yapılacaksa mesela, eylül-ekim aylarına hazırlık yapılacaksa bu dönemlerde bayram sonrası, bu işlerle ilgili İlk adımların atılması, uzmanlarla konuşulması, belki küçük bir seyahat Dubai'ye tavsiye ederim. Hava sıcaktır ama Dubai'de bütün kapalı mekânlarda klima olduğu için dayanılmaz bir durumda yok bir taraftan bakarsan. Peki, çok teşekkürler Ayhan. Ben teşekkür ediyorum.